Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanala mutfağıma hoş geldiniz. Taze meyvelerle şekerde bekletmeden kısa sürede hazırlayabileceğiniz tam kıvamında ev yapımı reçel tarifi hazırlıyorum. Evet, tarifime hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Bahçeden topladığımız Osmanlı çilekleri var. Temizledim ve yıkadım. Biz reçelleri genellikle doğrayarak hazırlıyoruz. Baş taraflarını keserek çilekleri şöyle küçük küçük doğruyorum. Doğranarak yapılan reçeller çok daha kıvamlı oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Doğal çilek olduğu için rengi biraz daha açık oluyor. Çürük yerleri varsa temizleyerek doğruyorum. Evet, 600 gram çileğim var. Hepsini doğrayarak tencereye alıyorum. Evet, kayısım var. Onu da ortadan ikiye keserek çekirdeğini çıkartıyorum. Daha sonra şöyle minik küpler halinde doğruyorum. Gelişi güzel olacak şekilde. Emek verdiğim bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, 450 gram da kayısım var. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Ve son kayısımı da doğruyorum hemen. 450 gram kayısının üzerine 300 gram toz şeker ekliyorum. 600 gramın üzerine de 500 gram toz şeker ekliyorum. Yarım çay bardağı içme suyu ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Hiç bekletmeden kısık ocağın üzerine alarak meyvelerin erimesi ve pişmesi için bekletiyorum. Kaynamaya başlayınca kapaklarını açtım. Köpürmemeleri için her birine şöyle birer parça tereyağı atıyorum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hemen meyvelerim sulandı. Reçelin altını bazen açıyorum, bazen kısık olacak şekilde ayarlayarak kıvama gelene kadar kaynatıyorum. Kıvam almaya başlayınca yarım limonu ikisine pay ederek sıktım. Böyle köpüğü de alana kadar ve kıvam alana kadar kaynatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an yüksek ateşte köpürmeye başladığı için kısık olacak şekilde ayarladım ocağımı ve kıvam alana kadar kaynatmaya devam ediyorum. Şöyle bir bakıyorum, kayısımın kıvamı geldi. Ocağın altını kapatarak kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Çilek reçelimin miktarı daha fazla olduğu için daha kıvam almadı. Kaynatmaya devam ediyorum. Evet, şu an tam kıvamında. Altını kapatarak her ikisini de soğumaya bırakıyorum. Evet, soğuttuğum reçelleri soğuk bir şekilde kavanozlara dolduruyorum.
Daha sonra kapağını kapatarak buzdolabının alt tarafında muhafaza ediyorum. Evet, kavanoza aktarırkenki hali ilk günkü hali. Evet, çilek reçelimi de kavanoza alıyorum. İlk aşamada sulu gibi görünüyor. Daha sonra biraz daha kıvamlı bir hale geliyor. Evet, bu ilk günkü kıvamı. Evet, buzdolabının alt tarafından çıkardım. Kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Evet, hazır reçel almaya son dedirten tam kıvamında, lezzetinde muhteşem bir reçel oldu. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bu da kayısı reçelimin kıvamı. Bu daha yoğun oldu. Meyvasından dolayı. Şöyle sizlere kıvam testi yapıyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.